Herkese merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere puf puf kabaran, mayasız sebzeli pişiler hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi puf puf kabardılar. Şu an biraz sıcaklar ve ben size hemen iç dokusunu gösteriyorum. Kesinlikle hamur kalmayan, mayasız pişiler hazırlamış olacağız. Oda sıcaklığında 2 adet yumurtayı kabımın içine alıyorum. Yumurtayı muhakkak iyice çırpalım ki pişiler mayasız olacağı için güzel kabarabilsinler. Oda sıcaklığındaki bir bardak sütü ilave ediyorum. Kullandığımız tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Soğuk olursa pişilerimiz kabarmayacaktır. 50 gram rendelenmiş beyaz peynir ve 50 gram rendelenmiş kaşar peynir ekliyorum. Peynir eklemeden de bu pişiyi yapabilirsiniz ama peynirlerle daha da çok lezzetli olacaktır, emin olun. Şimdi de bir adet kırmızı kapya biber ekliyorum. Kapya biberi rendenin ince gözünde rendeledim ve suyunu sıktım. 8-10 dal kadar da maydanozun sapından ayırıp sadece yapraklarını ince ince doğradım ve onu da ekledim. Bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum ve bir çay kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Harcımı iyice karıştırdıktan sonra unumu kontrollü bir şekilde eklemeye başlıyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Kullandığınız malzemelerin miktarına göre un miktarı da değişebilir. O yüzden unu kontrollü eklemeyi unutmayalım. Mayasız pişide kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru çok az yağ ile elimde toparlıyorum. Ele yapışan bir hamur olacak çünkü. Ve şimdi de tezgaha un alıp hamuru unun üzerine alacağım ve tezgahta da biraz toparlayıp yoğurmaya başlayacağım. Sıkılmamanız için ben burayı hızlı geçiyorum ama hamurunuzu ne kadar yoğurabilirseniz o kadar kaliteli bir hamur olacaktır. 4-5 dakika kadar yoğurabilirseniz çok güzel sonuç alırsınız. Şöyle hamuru toparladım, yuvarladım ve kesme aparatıyla ikiye bölüyorum. Hamurun yarısını yuvarlayıp kenara alacağım. Hamuru her koyduğumuz yere un serpmeyi lütfen unutmayalım. Çünkü çok fazla un kullanmıyorum ve hamur yapışan bir hamur oluyor. Merdane veya oklava kullanmadan şöyle elimle büyüterek hamuru açacağım. Yine un kullanarak rahatlıkla hamuru büyütebilirsiniz. İlk hamuru tavaya sığacak kadar elimle büyüttüm.
Kesme aparatıyla ilk önce bir artı yapıyorum. Sonra yine devam ederek 8 dilim elde edeceğim bu hamurdan arkadaşlar. Ben bu şekilde bir kesme aleti kullandım. Rulet veya bıçakla da tabii ki de kesebilirsiniz. Dilimleri hazırladım. Şöyle yakından büyüklüğünü göstereyim. Çok fazla büyük yapmayın ki tavada rahat kızartabilirsiniz. Hemen yine un serptiğim tezgahıma kenara dilimleri alıyorum. Hamurun diğer yarısını da aynı şekilde büyüttüm. Burayı hızlı geçmek istiyorum. Yine 8 dilim elde ediyorum. Tezgaha diziyorum ve üzerini bir bezle örtüyorum ki kurumasın. Ben kızartmaya bir yandan başlamıştım. Kızgın yağa dilimlerimi yerleştiriyorum. Ne kadar büyük tava kullanırsanız kızartmanız o kadar rahat olacaktır. Pişilerin yağa çok gömülmesine gerek yok. Çok fazla yağ kullanmadan kızartmanızı yapabilirsiniz. Pişileri sık sık yönünü çevirelim ki daha güzel kabarıp kızarabilsinler. Bir tarafın tamamen kızarmasını sakın beklemeyin. Yavaş yavaş kızardıkça sürekli yönünü değiştirin. Böylelikle hem daha güzel kızaracak, içleri hamur kalmayacak ve daha da güzel kabaracaktır. Gördüğünüz gibi benim ikinci tavam bu. Bu kadar kızarması yeterli arkadaşlar. Artık servis tabağına alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yakından da görüyorsunuz, gerçekten de o kadar güzel kabardılar ki. Şimdi hemen sıcak sıcak size iç dokusunu gösteriyorum. 5 çaylarına ve kahvaltılara gerçekten çok yakışacaktır. Kesinlikle hamurlaşmayan bu sebzeli pişiyi mutlaka denemelisiniz diyorum. Herkesin şimdiden ellerine sağlık. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.